Cinsiyet ayrımcılığı tarih boyunca tüm toplumları etkileyen ve günümüzde de farklı şekillere bürünmüş olsa da bir şekilde devam eden bir sorundur. Cinsiyet ayrımcılığı bir bireye sadece cinsiyeti nedeniyle yapılan her türlü olumsuz muamele veya ayrımcılıktır. Bu ayrımcılık eğitimde, istihdamda, siyasette, yasal sistemde ve günlük yaşamın diğer alanlarında görülebilir. Cinsiyet ayrımcılığı, kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkileyen ve onları dezavantajlı duruma düşüren bir sistemdir. İnsanlık tarihi boyunca var olmuştur. Farklı toplumlar ve kültürler, kadınlara ve erkeklere farklı roller ve statüler atfetti ve bu durum cinsiyet eşitsizliğine yol açtı. Örneğin bazı toplumlarda kadınların mülk sahibi olma, oy kullanma veya eğitim alma hakları yoktu. Erkekler genellikle aile ve toplumda liderlik rollerini üstlenirken kadınlar ev işleri ve çocuk bakımı gibi geleneksel rollerle sınırlıydı. Cinsiyet ayrımcılığı dünyanın her yerinde farklı şekillerde tezahür eder. Bazı toplumlarda yasal sistemler kadınları dezavantajlı duruma düşüren ayrımcı hükümlere sahiptir. Diğer toplumlarda gelenekler ve sosyal normlar kadınları ve kız çocuklarını sınırlar. Antik Yunan ve Roma uygarlığında kadınlar genellikle erkeklerden daha az haklara sahipti. Evlilik ve mülkiyet gibi konularda erkek egemenliği hakimdi. Kadınların eğitim ve kamusal yaşamda yer alma imkanları sınırlıydı. Antik Mısır'da kadınlar bazı alanlarda daha fazla özgürlüğe sahipti. Mülk sahibi olabilirler, ticaret yapabilirler ve hatta mahkemelerde tanıklık edebilirlerdi. Fakat yine de erkeklerden daha az haklara sahiptiler ve siyasi ve dini liderlik rollerine erişimleri yoktu. Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlığın etkisiyle kadınlar genellikle daha alt bir varlık olarak görüldü. Kadınların eğitim ve kamusal yaşamda yer alma imkanları daha da kısıtlandı. Dul kadınlar ve rahibeler gibi bazı kadın grupları daha fazla özgürlüğe sahip olsa da genel olarak kadınlar erkeklerden daha az haklara sahipti. İslam dünyasında ve Asya'da da kadınlar genellikle erkeklerden daha az haklara sahipti. Fakat bu farklı toplumlar ve dönemler arasında önemli farklılıklar vardı. Aydınlanma ve Fransız Devrimi döneminde kadın hakları ve eşitliği fikri gelişmeye başladı. Bazı kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olma taleplerini dile getirmeye başladılar. 19. ve 20. yüzyıllarda kadınlar oy hakkı, eğitim ve çalışma gibi konularda önemli kazanımlar elde ettiler. Fakat cinsiyet eşitliği hala tam olarak sağlanamadı. Günümüzde büyük ölçüde ortadan kalkmış gibi görünse de cinsiyet ayrımcılığı hala birçok toplumda büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Mitolojiler, cinsiyet rolleri ve cinsiyet eşitliği hakkında çeşitli bakış açıları sunar. Bazı hikayelerde kadınlar güçlü, bağımsız ve kahramanca tasvir edilirken, diğer hikayelerde erkek egemenliği ve kadınların pasifliği vurgulanır. Bu nedenle mitolojileri cinsiyet ayrımcılığı açısından tek bir şekilde yorumlamak mümkün değil. Fakat nasıl tarih sahnesinde tüm bu durumlara rağmen güçlü kadın liderler yer aldıysa, mitolojilerde de güçlü kadın kahramanlar vardı. Bu videomda bu mitolojilerdeki güçlü kadın figürlerinden, onların hikayelerinden, temsil ettikleri şeylerden ve simgeledikleri rollerden bahsedeceğim. İyi seyirler. İlk örneğimiz Yunan mitolojisinden Athena. Athena, Yunan mitolojisinde bilgelik, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Zeus'un en sevdiği kızı ve bilgelik tanrıçası Metis'ten doğduğu söylenir. Athena, sadece zekası ve stratejik becerileriyle değil, aynı zamanda cesareti ve gücüyle de tanınır. Birçok efsanede kahramanlara rehberlik ettiği, savaşlarda stratejiler geliştirdiği ve adil bir toplum inşa etmek için çabaladığı anlatılır. Athena, Yunan mitolojisinde en önemli ve güçlü kadın figürlerden biridir. Diğer tanrıçaların aksine evliliği veya anneliğiyle değil, zekası ve başarılarıyla tanınır. Savaşlarda aktif rol alır ve erkek kahramanlara eşit ve hatta onlardan daha üstün görülürdü. Athena'nın güçlü bir kadın figür olarak öne çıkmasını sağlayan bağımsızlık, zeka, cesaret ve adalet gibi özellikleri vardı. Athena geleneksel cinsiyet rollerine bağlı değildi. Kendi kaderini tayin etme gücüne sahipti ve kimseye bağımlı değildi. Bilgelik tanrıçasıydı ve zekası olağanüstüydü. Stratejik düşünme, problem çözme ve ikna etme konusunda ustaydı. Korkusuz bir savaşçıydı ve gerektiğinde her zaman haklı olanı savunurdu. Athena adil bir toplum inşa etmeye kararlıydı ve her zaman dürüstlük ve eşitlik için mücadele etti. Athena sadece Yunan mitolojisinde değil, tüm dünyada güçlü kadın figürlerinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Hikayesi, kadınların zeka, cesaret ve kararlılıkla her şeyi başarabileceğini gösterir. Athena'nın hikayesi günümüzde de geçerliliğini koruyor.
güçlü, bağımsız ve zeki kadınları simgelemek için bir rol model olarak temsil ediliyor. Artemis, av tanrıçası ve vahşi doğanın koruyucusu. Artemis, Yunan mitolojisinde av, vahşi doğa, doğum ve ay tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Diana ile özdeşleştirilir. Zeus ve Leto'nun kızı ve Apollo'nun ikiz kardeşidir. Artemis genellikle bir yay ve okla tasvir edilir ve genellikle bir geyik veya aygır tarafından çekilir. Bağımsız, vahşi ve özgür ruhlu bir tanrıça olarak bilinir. Artemis, Yunan mitolojisinde en önemli ve güçlü kadın figürlerden biridir. Diğer tanrıçaların aksine evliliği veya anneliğiyle değil, vahşi doğayla olan bağı ve avcılık yetenekleriyle tanınır. Artemis yetenekli bir avcı ve savaşçıydı. Fiziksel olarak güçlüydü ve tehlikelere karşı kendini savunabiliyordu. Vahşi doğada yaşamayı sever ve özgürlüğe değer verirdi. Artemis vahşi doğayı ve hayvanları koruma konusunda kararlıydı. Avlanmasına rağmen avladığı hayvanlara saygılı davranır ve nesillerinin tükenmemesini sağlardı. Artemis'e adanmış birçok tapınak vardı. Bu tapınaklar genellikle vahşi doğada bulunur ve genellikle avcılar ve gezginler tarafından ziyaret edilirdi. Penelope. Penelope, Yunan mitolojisinde önemli bir figürdü ve genellikle sabır ve sadakatin sembolü olarak kabul edilirdi. İthaka kralı Odysseus'un eşiydi ve Odysseus'un Truva Savaşı'ndan dönmesini 20 yıl boyunca beklemişti. Bu süre zarfında Penelope birçok talibi kurnazca atlatmış ve onları zekice oyalamıştı. Penelope'nin gücü fiziksel kuvvetten ziyade zekasında ve dayanıklılığında yatıyordu. Odysseus yokken sarayını yönetmiş, oğlu Telemakos'u tek başına büyütmüş ve onun güvenliğini sağlamıştı. Ayrıca Odysseus'un dönüşünü beklerken ona sadık kalmış ve talip problemiyle başa çıkabilmek için bir dokuma tezgahı hilesi kullanmıştı. Her gece dokuduğu kumaşı gündüzleri sökerek taliplerini yıllarca oyalamıştı. Penelope'nin bu zekice stratejisi, onun sadece sadık bir eş olmanın ötesinde aynı zamanda akıllı ve bağımsız bir lider olduğunu gösteriyordu. Penelope, antik Yunan toplumunda kadınların genellikle pasif ve ikinci rolde tasvir edildiği bir dönemde aktif ve etkili bir figür olarak öne çıkmıştı. Onun hikayesi, zeka ve sabrın karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmede ne kadar güçlü araçlar olabileceğini vurguluyor. Freya. Freya, İskandinav mitolojisinde önemli bir tanrıçaydı ve genellikle aşk, güzellik, verimlilik, savaş ve ölümle ilişkilendirilirdi. O, Vanirlerin en üstün tanrıçası olarak kabul edilir ve hem Vanirlerin hem de Esirlerin panteonlarında yer almıştır. Freya aynı zamanda sihir ve falcılık bilgilerine sahip olduğu için büyücü olarak da tanınırdı. Freya'nın gücü hem fiziksel hem de metafiziksel özelliklerinde yatıyordu. O, savaş meydanında cesurca savaşırdı ve savaşta ölenlerin ruhlarını toplama görevi ona verilmişti. Ölen savaşçıların ruhlarını kendi ikametgahı olan Folkvangr'a götürürdü. Bu, Freya'nın sadece zarif ve çekici bir figür olmanın ötesinde aynı zamanda güçlü ve kararlı bir savaşçı olduğunu gösteriyordu. Freya ayrıca kendi bağımsızlığını ve otoritesini korumuş, kendi kararlarını alabilen ve bu kararları güçlü bir şekilde savunan bir karakter olarak tasvir edilirdi. O, sevgi ve bağlılık konularında derin bir anlayışa sahipti ve bu yönleriyle de insanları etkilemişti. Aşk ve güzellik tanrıçası olmasının yanı sıra o aynı zamanda güçlü bir koruyucu ve lider figürüydü. Freya'nın bu özellikleri onun sadece bir aşk tanrıçası olmadığını, aynı zamanda kendi haklarını ve toplumundaki yerini aktif bir şekilde savunan bir lider olduğunu vurguluyor. Onun hikayesi güç ve bağımsızlığın yanı sıra derin duygusal bağları ve kişisel özgürlüğü simgeliyor. İnanna, bir diğer adıyla İştar. İştar, Sümer ve Akkad mitolojilerinde çok önemli bir tanrıçaydı ve aşk, cinsellik, savaş ve güçle ilişkilendirilirdi. Sümerlerde İnanna olarak da bilinen İştar, hem yaratıcı hem de yıkıcı özellikleriyle tanınırdı ve zamanla Mezopotamya'nın en önemli tanrıçalarından biri haline gelmişti. İştar'ın gücü hem yaratıcı hem de yıkıcı doğasında yatıyordu. Cesur ve mücadeleci bir karakter olarak gösterilirdi. Savaşta düşmanlarına karşı acımasızca mücadele ederdi. Ayrıca bağımsızlığını ve otoritesini korumak için diğer tanrılara meydan okumuş ve zaman zaman onlarla çatışmıştı. Bir diğer önemli öyküsü yeraltı dünyasına yaptığı yolculuktu. Yeraltı dünyasının kraliçesi Ereşkigal'ı ziyaret etmek üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkmış ve bu süreçte bir dizi zorluğu aşmak zorunda kalmıştı. İştar'ın bu macerası onun kararlılığını ve cesaretini gösterirken
aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuş, dönüşüm ve yenilenme temalarını işler. İştar aynı zamanda kendi cinselliğini ve duygusal ifadesini özgürce yaşamış, bu özellikleriyle de kadınların güç ve bağımsızlık sembolü olarak kabul edilmişti. O, kendine has güçlü bir iradeye sahip olduğunu ve bu iradeyi hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kullanmaktan çekinmediğini defalarca göstermişti. Demeter. Demeter, Yunan mitolojisinde tarım, hasat ve bereket tanrıçasıydı. O, özellikle tarımın koruyucusu olarak saygı görürdü ve insanlara tarımı öğretmişti. En bilinen miti, kızı Persefon'un Hades tarafından kaçırılması ve bu olayın mevsimlerin oluşmasına nasıl etki ettiği hikayesidir. Demeter'in gücü, doğurganlık ve yaşamın sürdürülmesiyle doğrudan ilişkilidir. Kızı Persefon kaçırıldığında Demeter derin bir üzüntüye boğulmuş ve dünyanın her yerini dolaşarak kızını aramıştı. Bu süreçte dünya üzerindeki tüm bitkilerin büyümesini durdurmuş, böylece insanlık açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Bu onun doğa üzerindeki kontrolünü ve gücünü gösteriyordu. Demeter'in bu eylemi sadece bir anne olarak güçlü bağlarını değil, aynı zamanda bir tanrıça olarak otoritesini ve etkisini de ortaya koymuştu. Nihayetinde Zeus, Demeter'in isteklerini kabul etmek zorunda kalmış ve Persefon'un yılın bir kısmını yeraltı dünyasında, bir kısmını ise annesiyle geçirmesine izin vermişti. Bu anlaşma mevsimlerin değişimine yol açmış ve Demeter'in mutluluğu doğanın yeniden canlanmasını sağlamıştı. Demeter aynı zamanda insanlara tarım bilgisini aktaran ve bu sayede insanlığın hayatta kalmasını sağlayan bir öğretmen olarak da önemlidir. Bu hikaye, onun sadece kızını koruyan bir anne olarak değil, aynı zamanda insanlık için hayati öneme sahip bir figür olarak gücünü ve kudretini de gösteriyor. Hel. Hel, İskandinav mitolojisinde önemli bir figürdü ve ölülerin soğuk ve kasvetli dünyası Helheim'ın yöneticisi olarak bilinirdi. O, tanrı Loki ve dev kadın Angriboda'nın kızıydı ve genellikle yarısı canlı, yarısı ölü olarak tasvir edilir. Bu da onun iki dünya arasındaki bağını simgeler. Hel'in gücü, ölülerin ruhları üzerindeki egemenliğine dayanıyordu. Ölülerin dünyasının hükümdarı olarak, ölülerin ruhlarını kabul etme ve onların sonraki varoluşlarına karar verme yetkisine sahipti. Bu, ona İskandinav mitolojisinde önemli bir güç ve otorite kazandırmıştı. Hel aynı zamanda kendi krallığını yöneten bağımsız ve güçlü bir tanrıçaydı. Kaderini kabullenmiş ve Helheim'ı adaletle yönetmişti. Tanrılar, özellikle Baldr'ın ölümünden sonra Hel'den onu geri göndermelerini istediklerinde Hel kendi şartlarını koşmuş ve tüm dünyanın Baldr için ağlamasını istemişti. Yani o sadece ölüler dünyasının değil, aynı zamanda yaşayanlar üzerinde de etkili bir figürdü. Hel'in tasviri genellikle korkutucu ve ürkütücü olmakla birlikte, onun adaletli ve tarafsız bir yönetici olarak da kabul edilmesi, onun güçlü liderlik özelliklerini ve otoritesini vurgular. O, sıklıkla zorlu kararlar almak zorunda kalmış ve bu kararlarla ölülerin ruhlarını adaletle yönlendirmişti. Kali. Kali, Hint mitolojisinde yıkım ve zamanın tanrıçası olarak bilinir ve genellikle koruyucu bir görünüme sahip, dans ederken düşmanlarının başlarını kesmiş olarak tasvir edilir. O aynı zamanda dönüşüm ve yenilenmenin simgesidir. Kali'nin gücü, yıkımı ve sonrasında gelen yenilenmeyi temsil etmesiyle alakalıydı. Kötülüklerle savaşır ve onları yok ederek evrenin dengesini korurdu. Kali'nin vahşi doğası, onun korkusuzluğunu ve adaletsizliğe karşı durma kararlılığını vurgular. Kali, bağımsızlığını ve güçlü iradesini gösterirken, aynı zamanda koruyucu bir anne figürü olarak da görülür. Frigg. Frigg, İskandinav mitolojisinde en yüksek tanrı olan Odin'in eşi ve tanrıların annesi olarak bilinirdi. O evlilik, annelik ve kahinlikle ilişkilendirilir ve genellikle bilgelik ve sezgiyle tasvir edilir. Frigg, Asgard'ın yüksek tanrıçalarından biriydi ve Olimpos'un kraliçesi Hera gibi kendi panteonunda merkezi bir figürdü. Kahinlik yetenekleri ve aile içi ilişkilerindeki otoritesi onu güçlü kılan özellikleriydi. O, kaderi görebilme yeteneğine sahipti ancak genellikle bu bilgileri kendine saklardı. Bu özelliği onun derin bilgelik ve sezgisel anlayışını yansıtır. Aile bağlarını koruma ve kuvvetlendirmede önemli bir rol oynamıştı. Özellikle kocası Odin ve oğulları arasındaki ilişkilerde yatıştırıcı ve danışman olarak hareket ederdi. Frigg ayrıca kocası Odin'in yokluğunda Asgard'ı yönetme yeteneğine de sahipti. Bu da onun liderlik kabiliyetini ve topluluğundaki etkisini gösterir.
Onun en trajik hikayesi oğlu Baldr'ın ölümüyle ilgilidir. Baldr'ın ölümünü önceden görmüş olmasına rağmen kaderi değiştirememiş ve bu onun hikayesinde derin bir acı ve annelik çelişkilerini ortaya koymuştur. Frigg, tanrıçalar arasında sıklıkla evlilik ve annelik yönleriyle öne çıkarken aynı zamanda kahinlik ve yöneticilik gibi rollerle de güçlü bir kadın figürü olarak kabul edilir. Sekmet. Sekmet, Mısır mitolojisinde savaş ve şifa tanrıçası olarak bilinir ve aslan başlı bir kadın şeklinde tasvir edilir. O, Ra'nın kızı olarak güneşin yıkıcı güçlerini simgeler. Sekmet'in gücü, savaşçı doğasında ve hastalıkları iyileştirme yeteneğinde yatıyordu. Mısır'ın düşmanlarına karşı acımasız bir koruyucu olarak bilinir ve aynı zamanda hastalıkların üstesinden gelmede kutsal bir şifacı olarak kabul edilirdi. Sekmet, kendi güç ve öfkesini kontrol altında tutarak hem yıkıcı hem de iyileştirici bir güç olarak çift yönlü bir karakter sergilemişti. Umay. Umay, eski Türk ve Altay mitolojilerinde bereket, doğurganlık, koruma ve annelikle ilişkilendirilen bir tanrıçadır. Genellikle çocukları koruyan ve annelere destek olan bir koruyucu olarak tasvir edilir. Umay ayrıca doğanın ve hayvanların koruyucusu olarak da kabul edilir. Bu yüzden ona duyulan saygı yaşamın her alanını kapsar. Umay'ın gücü onun koruyucu doğasıydı. Özellikle çocukları ve anneleri kötü ruhlardan ve tehlikelerden koruma yeteneğine sahipti. Bu yetenekler onu aileler için çok önemli bir figür haline getirir ve halk arasında derin bir sevgi ve saygı uyandırır. Umay aynı zamanda doğurganlık ve annelikle yakından ilişkilidir. Bu yüzden genç kadınlar ve anneler ondan sıklıkla yardım ve rehberlik isterler. Bu tanrıça, sağlık ve refahı destekleyen doğaüstü güçlerle donatılmıştır ve bu özellikleri onu hem koruyucu hem de yaşamın sürdürücüsü yapar. Mitolojide Umay'ın genellikle altın renkli saçları ve mavi gözleri olduğu söylenir. Bu da onun gökyüzü ve güneşle olan ilişkisini simgeler. Gökyüzünde bir ışık olarak tasvir edilir ve bu da onun iyiliksever ve pozitif enerji veren bir varlık olduğunu vurgular. Evet, bu videomda dünya mitolojilerinden güçlü kadın figürlerine bir yolculuk yaptık. Bu videomda saydıklarımın dışında daha bunlar gibi pek çok karakter sayılabilir. Bu videomda Penelope'nin sabrından Freya'nın cesaretine, İştar'ın bağımsızlığından Demeter'in annelik gücüne, Kali'nin yenilenme gücüne, Sekmet'in savaşçı ruhuna, Frigg'in bilgeliğine, Umay'ın koruyuculuğuna kadar pek çok farklı niteliklerde güce sahip olan mitolojik kadın figürlerini gösterdim sizlere. Bu karakterler, zaman ve mekanın ötesinde kadınların ne kadar güçlü ve etkileyici olabileceğinin birer sembolüydüler. Onların hikayeleri, savaş alanlarından kraliyet saraylarına, kutsal tapınaklardan gizemli ormanlara kadar uzanıyor ve bize güç, cesaret, bilgelik, bağlılık ve korumanın evrensel değerlerini hatırlatıyor. Bu figürler sadece mitolojik karakterler değil, aynı zamanda günümüzde de ilham kaynağı olan simgelerdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.